suyla, hayat suyuyla dolduracaksın diyor. Bengi su da gecenin karanlığında saklıdır diyor. Yani aslında tasavvufta mesela 4 kapı 40 makam 160 menzil, evvel kapı şeriat, sonra tarikat, sonra marifet, sonra hakikat, şeriat güçtür, tarikat yokuştur, marifet sarplık durur. Tarikat aşamasında açlık, uykusuzluk, gözyaşı ve zikirle ruhun bu aleme açılan pencerelerinin aralanması için bir mücadele aslında. Yani artık nefisteki bazı yeteneklerin ruh bazında gerçekleştiğinin bir arenası aslında tarikat. O yüzden bir grup tarikat ehli zikirle, bir grubu açlıkla, bir grubu gözyaşıyla, bir grubu gece uykusuzluğuyla bu perdeyi açıp ruhun bu alemi, bu bedenden bu uzak alemleri görmesini sağlamaya çalışmışlar. O yüzden Mevlana diyor ki gece 2'de kalkıp da sabaha kadar bekleyen adam diyor, adama Allah göğü kavun gibi çatlatacak 2 yeni göz verir diyor. Masmavi gök göbeğine kadar elbisesini yırttı, arkadan kafur renkli alemi gayb görünür diyor. Ya da Abdülkadir Geylani Hazretleri yerdeyken gökte İsrafil Aleyhisselam'ın kıyamet borusu üflemek için beklediğini görür. Bunu talebelerine de gösterilmiş. Yani gözün, kulağın, dokunma duyularının, koklamanın öte alemlere açılmasıdır aslında tasavvufta Hocam kastedilen. konuya girmeden bir önce zat halinizi bir tanıyalım da Tamam hocam, ben izleyicilerimiz de bir Düzce Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Profesör Doktor Şerif Demir. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanıyım. Yani daha çok epilepsi deneysel hayvanlarda çalışma konularım var. Hani yurt dışı yayınlarım açısından. Ama nörofizyoloji esas ilgi alanım ve nörofizyoloji ile tasavvuftaki süreçler arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bakış açısı sunuyorum konuştuğum zaman. hocam genelde tıp ilminde pek ruhu kabullenmiyorlar. Yani ruh yokmuş gibi davranıyorlar. Sadece işte hormonlar, kan Tabii onlar kabul şeysi. etmese de aslında Nedir bazen, hocam bu işin aslı? mesela diyelim ki bir insana sen iyi olacaksın diyebilirsin. Burada işte serotonin yükselir, kendini iyi hissetmeye başlar. Yani burada mesela işte psikiyatri, psikoloji, tıp, yani bunların bakış açısında farklılıklar var. Hani mesela diyelim ki birçok psikolog psikoterapiyle kişinin düzeleceğine inanır. Ama psikiyatrist mutlaka maddi bir müdahale yapılması gerektiğini düşünür. Dolayısıyla aslında ikisinde bir gerçeklik payı vardır. Yani bir insan kendini iyi hissetmesi için bizim telkinlerimiz ya da sevdiği bir insanı görmesi vücutta mesela mutluluğa sebep olan faktörleri artırır. Mesela diyelim ki sevdiğiniz biriyle sarıldığınız zaman oksitosin artar, hayata daha pozitif bakarsınız. Mesela hadiste baba oğlun gözünden beslenir diyor. Evladınızı gördüğünüz zaman mesela sizde oksitosin artar. Ama siz onu artıran kimyasallar kullanarak da tedavi etmeyi onu tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla ikisi birbirinin bir bıçağın iki yüzü gibi. Yani ikisi de olması gereken şeyler. Ama hocam genelde psikoloji ve psikiyatri sahasında pek ruhu kabullenen bilim adamları veya okullar diyelim var mı, yoksa Ya yeni yeni şöyle mi tabii başladı? ruh konusunda mesela çalışmalar var. Hani mesela kirleyen fotoğrafçılığı, ölen insanların ruhunun fotoğrafını çekmeye çalışmak gibi. Ama burada tabii özellikle bir insan grubu var. Mesela biz trikromatiz, bazı bayanlar doğuştan pentakromatik mesela. Özellikle ölüm öncesi deneyimlerde yoğun bakım hemşiresi ve doktorların insanların içerisinden yeşil bir ışığın çıktığını gördüklerini rapor etmişler. Yani dolayısıyla biz mesela trikromatiz ama kuşlar tetrakromatik. Dolayısıyla kuşlar gökyüzüne baktığı zaman dünyanın en ve es kutupları arasında izli mermi gibi, yani gökyüzünü dilimlenmiş kavun gibi görüyor. Yani alan parçacıklarını görmeye başlıyorlar. Biz de yani mesela sadece öğle yemeği yemezsek salınan grelin ya da bir hadisi kutside geçen aç kalan beni görür sözünden yola çıkarak aç kalmayla salınan grelin bizi önce tetrakromatik sonra pentakromatik yapıyor. Yani o yoğun bakım hemşiresi ve doktoru gibi bazı paranormal şeyleri görür hale gelebiliriz. Mesela çok eski dönem, sahabi döneminde bir hanım sahabinin eşi vefat ederken beni 2. kata çıkar diyor. Etrafa koku sürdürüyor. Eşine beni aşağı gönder diyor. Ben aşağıdayken yukarıda bir hışırtı duydum. Hızla yukarıya çıktım. Baktım eşimin bedenin üzerinde yeşil bir beden ense kökünden bir kordonla bağlıydı diyor. Yani bunu o dönem gören insanlar bugün görebilen, ölüm öncesi deneyim kitaplarında geçen bazı özel pentakromatik yapıya sahip kişiler görebiliyorlar. Biz de aç kalarak bunu yapabiliriz. Ya bu aslında var olan bir şeyin gözdeki değişimle, konfigürasyon değişimiyle görünür hale gelmesidir. Dolayısıyla tasavvuf hep bunu zaten öncelemiş.
Mesela bir başka şeyde Cenab-ı Hak Hazreti İsa'ya diyor ki karanlıkta oturan beni görür diyor mesela. Yani karanlıkta oturursak ne olur? Mesela 20 gün karanlıkta kalana melekleri görmeye garanti veriyorum diyor İmam Gazali Hazretleri. 20 gün karanlıkta kalındığı zaman melatonin dediğimiz bir hormon 400 kat artıyor. Mesela her insanın gözünde, korneada özel bir ağ var. Mevlana diyor ki Allah insan gözüne örümcek ağından bir ağ atmıştır diyor. Yani gerçekten örümcek ağı da prolinden yapılmış. Bizim gözümüzdeki kolajen liflerin de %75-80'i prolinden. Dolayısıyla prolin örgü peyniri gibi bir amino asit gözyaşı değdiği zaman kendi etrafında yarım spin atıp incelerek aradaki mesafeden karşı tarafı görmemizi sağlıyor. Örümcek ağı da seher çiğindeki manganezden dolayı gerginleşiyor ve böceğin ayak tınılarını algılıyor. Yani dolayısıyla ölen insanlar ölürken bir örümcek ağı gördüklerini rapor etmişler. Şimdi karanlıkta kalınca salınan melatonin prolin hidroksilazdan prolinin sentezlenmesini blokluyor. Bloklayınca karşıda aynen ölen insanın artan taurik asit, melatonin gibi süreçlerden dolayı gözündeki bu yapının konfigürasyon değişikliğiyle annem geldi, babam geldi. Orası netleşiyor, bu taraf flu ulaşıyor mesela.